Şimdi şaşırdınız. Allah Allah nereden çıktın? Elinde bu halı ne işi var diye. Hemen anlatayım. Hakikaten çok heyecanlıyım. Hey gide hey. Bu halı var ya bu halı. Bu halı burada içeride dokundu. Muhteşem bir macera yaşadı. Neler neler. Sonra bu halı İstanbul'a gitti. Ayasofya Camii'ne serildi. Serildikten sonra tabi fazlalıkları kesildi edildi. Ayasofya Camii içinde serili olarak da kısa bir süre kaldı. Ve parça kısımları tekrar geri getirildi. İşte o parçalardan bir tanesi. Ayasofya Camii'nin halısının küçük bir parçasını şu an elimde tutuyorum. Burası Manisa'nın Demirci ilçesi ve Özkul Halı'nın tesislerindeyiz. Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Ben kendim demirciliyim ve demirciliği biri olarak çocukluğu halı tezgahlarının tepesine geçmiş biri olarak çok gurur duydum, mutlu oldum. Ayasofya Camii'nin 90 sene sonra yeniden ibadete açılmasıyla halılarının demirciye dokunmasına. Demirci, Gördes, Kula, Uşak bu bölgelerin halıları meşhurdur ve halılarının kalitesi Selçuklu geleneğinden gelmektedir. Ayasofya'da zaten bu yakışırdı. Çok da güzel oldu. Hazır mısınız? Şimdi sizinle beraber içeri gireceğiz. Ve içeride Isparta'dan, Konya'dan, Burdur'dan ve o civar bölgelerde otlamış koyunların yünleri buraya getirilmiş. O koyun yünleri, yapağıları upuzun işlemlerden geçip iplik olacak. Kirmanlarda dönmüş ama tabii ki makine kirmanlar. Sonra boyama aşamaları, sonra bobin aşamaları, sonra tablalar, oradan ana tezgah ve dokunuş, sonra İstanbul'a 2020 yılının 24 Temmuz'undaki açılıştan hemen önce adım adım seriliş. Hatırlıyor musunuz? Bir video yapmıştım. Küçük bir parça kalmıştı iskelenin altı. Tam orayı kapatırlarken grubumla Ayasofya'daydım ve caminin o son halı parçasının kapatılmasına bizzat iştirak etmiştim. O günden beri aklımdaydı. Bir gün Demirci'ye gideyim ve Özkul tesislerinde Ayasofya Camii'nin halısının macerasını size anlatayım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, hazır mısınız? Şimdi muhteşem bir macera başlıyor. Ayasofya Camii'nin halılarının dokunduğu bu iplik nasıl üretildi? Bir koyunun yününden alındı. O yün buraya geldi. Kırkıldı. O kırkılan yün parçası bu arkamda muhteşem bir ortamda ip haline geldi. Sonra buradan da tabii boyanmaya gidecek. Koyunun sırtındaki yün Ayasofya Camii'nin halısının ipliğine nasıl dönüştü? Şimdi onu göreceğiz. Hadi buyurun. Bakın şimdi koca koca taraklar göreceksiniz. Dev taraklar, biraz gürültülü bir ortam. İlk aşama bu. İlk aşama şu görmüş olduğunuz yapının içi koyun yünü dolu. Bakın koyun yünlerini görüyorsunuz. Yünler dökülüyor. Bey, dökülen yünler buradan böyle ittiriliyor, bakın gördünüz mü? İttirilip adım adım tarağın ağzına doğru veriliyor. Bakın ittirdi, geri geliyor. Şimdi bir daha yün dökülecek. Bakın bir daha dökülüyor. Görüyorsunuz değil mi? Bildiğiniz koyun yünleri bunlar. Ve burada taranmaya başlıyor. Adım adım taranıyor. Bakın tarama devam ediyor.
içindeki her türlü pislik aşağı dökülüyor. Evet, gördüğünüz gibi koyunun yünü muhteşem bir maceradan geçti ve bu hale geldi. Ama bunun bir de ne yapılması lazım? Bükülmesi lazım. Yani bunlar bükülmezse olmaz. Bunlar bükülecek ki sağlam birer ip haline gelecek. Şimdi götürüyorlar. Bakın tek tek tepelere konuluyor. Bakın gördüğünüz gibi ipler tepelere konuluyor. Bunlar yedekler. Buradan geliyor.
gördüğünüz ipler az önce ne oldu? Vuruldu. Döndürüldü. Eğer döndürülmezse bunlar kopar. Döndürüldükten sonra ikili ip haline getirildi. İkili ip olarak bakın tekrar buradan buraya alınıyor, sarılıyor. Ve ortaya işte bu gördüğünüz ip çıkmış oluyor. Ninelerimizin kirmanları vardır bilirsiniz. Çocukken ben de biliyorum. Hani o koyunun yününü alıp böyle ikide bir döndüre onu ip haline getiriyorlar. İşte o kirmanın ip haline getirme meselesini az önce şu arkamızdaki tezgahlarda gördünüz. Koyun yünü tarandı. En sonunda belli bir keçe gibi bir konuma sokuldu. Ondan sonra alındı ve vuruldu, büküldü. Bükülerek ip haline getirildi. Hatta daha sonra iki ayrı ip üst üste getirildi. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir kez daha büküldü. Ve bu gördüğünüz ip ortaya çıktı. Yani Ayasofya Camii'nin halısının macerası koyunun yününden kalktı, buraya kadar geldi. Şu an kamerayı tutan çok kıymetli bir isim var. Bu halının macerası en iyi bilenlerden bir tanesi. Bir şey sormak istiyorum. Ayasofya Camii'nin halılarının yünü, yani koyun yünü nereden geldi? Hangi koyunların, onu biliyor musunuz? Biliyoruz. Afyon, Balıkesir, Burdur, Isparta yöresinin, Konya yöresinin yünleri. Tamamen yerli yün. Tamamen yerli, kendi koyunlarımız. Evet, evet. Afyon, Konya, Balıkesir, Burdur, Isparta. ve Isparta. Evet. O bölgenin koyunlarının yünleri buraya geldi. Harmanlandı. Sizin bu makinalarınızda tarandı, büküldü ve bu şekilde hazırlandı. Doğrudur Talha Bey, doğrudur. Buradan sonra da boyamaya mı gidecek? Evet, boyamaya gidecek. Şimdi o zaman boyamaya gidiyoruz. Nasıl boyandığını göreceğiz. İşin güzel yanı, şu an Ayasofya Camii'nin halısının birebir aynısı Erzincan'ın bir camisi için dokunuyor. Yani şu an boya tezgahlarında aynı rengi hep beraber göreceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet, işte bakın orası burası. Yani o koyun yünleri nasıl iplik haline geldi hepimiz gördük. O iplikler büküldü, hazırlandı. Hani o annelerimizin çile dediği şekilde çuvallara konuldu, buraya geldi. Ve burada da gördüğünüz bu sistemde bu halı iplikleri boyanıyor. Kendi renklerine adım adım. Çok şanslıyız. Az önce Ayasofya Camii'nin birebir aynısının halısı için iplik boyandı burada. Bakın Ayasofya Camii'nin halılarının renginin birebir aynısını sağda solda her yerde görüyorsunuz. Ya bu kadar denk gelir, ayarlasak olmaz. Çünkü biz böyle bir niyetle geldik. Herhangi bir yerde bir halı fabrikası da çekilebilirdi. Biz Ayasofya Camii'nin halısını merak ettik. Halının macerasını merak ettik. Ve resmen aynı halının dokunduğu bir ortama, yani zaten burada dokundu, boyandı, hazırlandı. Onun birebir aynısının boyandığı ortamı görmüş olduk. Şimdi su dolduruluyor bakın kazana. Kazan kapanacak, boya verilecek ve işlemlerin neticesinde üzerinden boyanın çıkmadığı muhteşem renkli iplikler ortaya çıkmış olacak. Hadi şimdi yukarı doğru çıkalım ve kazanı bir de yakından görelim. Şu an yünler bunun içerisinde değil mi? Evet. Şuradan gözüküyor. Renk tonu bu şekilde. Bu Renk tonu. kiremit rengi. Şu an kiremit rengi boyanıyor. Evet. Bu yün çileleri bu makineye mi bağlı? Şu anda presli vaziyette. Presli. İçerisinde. Şu an boya da bunun içinde. Evet, boyayı şu an yazıyor. Bunun içinde Boyayı boya. aldı artık. Yani Aldı beyaz boyayı olan tamamen. Kiremit rengine dönmüş. Bundan sonra koruyucu işlem Bunun yapılacak. içinde böyle dönüyor mu bu şekilde kapattıktan sonra? Hayır, sabit duruyor. Sabit duruyor. Su dönüyor içinde. Su dönüyor içinde. İçinde sirküle su. Buradan geliyor, şu orta göbekten aşağıya çıkıyor yani devir daim yapıyor. Yani yün bunun içine alınıyor, boya veriliyor,
toplam macerası bu kazanda kaç saat sürüyor? Tamamı 7 saat veya 7 saat sürüyor. 7 saat kadar bunun içinde kalıyor. Bu 7 saat süre zarfında 2 defa mı boya veriyorsunuz? Hayır. Bunun içinde 5 sefer işlem var. Yani ayrı ayrı işlemi var. 5 tane ayrı işlemi var. Ve 5 ayrı işlem var. Bir ön yıkama yapıyoruz buna. Yani ilmenin bunun ön yıkamasını yapıyoruz. Sonra boyayı yapıyoruz. Yani suyu yolluyoruz. Bu her işlemde bu suyu gönderiyoruz. Ayasofya Camii'nin halıların ipleri burada mı boyandı? Evet, aynen hepsi burada boyanıyor. Harika. Peki Her işlemde suyu gönderiyoruz yani. burada bir renk görüyorum. Ayasofya Camii'nin halılarındaki renge benziyor sanki. Evet, bu cam gibi. Bundan önce onu boyamıştık. Bundan önce onu boyadınız, Hayır, onun evet, rengi. Ayasofya Camii. Bak çok şanslıyız bu arada. Dedim ya size Erzincan'daki bir cami, Ayasofya Camii'nin birebir aynı halısı dokunuyor. Bir yandan dokunduğunu gördünüz. Bir yandan da diğer halılar için ipler hazırlanıyor. Yani burada muhteşem bir sistem dönüyor. Bir yandan da boyama yapılıyor ve aynı rengi burada da görüyoruz. Az önce onlar boyanmış ve bu kazanda hakikaten şu kazan bile ileride müzelerde sergilenir, ben söyleyeyim size yani. Ayasofya Camii'nin halıların iplerinin boyandığı kazanı şu an görmektesiniz. Bu arada çok şanslıyız. Erzincan Çukurkuyu bölgesindeki bir camiye halı dokunuyor. Ayasofya Kebir Camii'nin halısının aynısından dokuyorlar. Ona denk geldik. Müthiş. Bakar mısınız? Bu arada bu tezgahlar Ayasofya Camii'nin halılarının dokunduğu tezgahlar. Bakın bu tezgahlar artık tarih oldu. Bu tezgahlar çok önemli. Belki yıllar ve yıllar sonra bu tezgahlar belki de müzeye kaldırılacak. Böyle zahmetli işte. Değil mi? Hafiflik olsa kopmadan devam ediyor. Tamam. Haydi bismillah. Çalışıyor. Evet, çalışmaya başladı. Bakın mekik gidip geliyor arasından. Boydan boya. İp bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. Tamam mı hareket? Mekik nerede şu an? Mekik şu. Eskisi gibi kurşun gidip gelmiyor mu artık? Şu iki tanesi bak sizin yaptığınız tulum. Ha, eskiden Bunu tulum yapardık, evet bunu doğru. Şuraya takıyor, alıp götürüp gidiyor. He. Çalıştırabilirsin onu. Eskisi gibi böyle kurşun gibi bir mekik Yok, gidip hayır. geliyordu, o yok. İkisi ortada birleşiyor galiba. Evet. Buradan gelen ipi karşıya götürüyor. Ne kadar? Evet, bir daha söylüyorum. Ayasofya Camii'nin halıları bu tezgahta dokundu. Benim çocukluğumda kurşun bir mekik devamlı bir taraftan bir tarafa gider gelirdi. Ben halı fabrikasında çalıştım yaz tatillerinde öğrenciyken ve o mekiğin içine konulan uzun bir bobin vardı. O bobini şu gördüğünüz iplerden bunu yüklenirdim. Düşünün 14 yaşındayım. Bu kocaman dev gibi bobini yüklenirdim. Makineye koyup uzun tulum yapardım. O da bunun içine konulurdu. Gidip gelirken tükenirdi. Şimdi bunu otomatik olarak içlerine alıyorlar. Gördüğünüz gibi. Halıda sıyırdım diye bir şey vardır. Çok önemlidir. Sıyırdım aralarına muhakkak bununla gidip gelmek icap ediyor. Peki bu halının rengini veren ipler nereden gidiyor? Ayasofya Camii'nin halılarının renkleri bakın çok şanslıyız şu an. Çünkü birebir bu halıların
dokunduğu, yani Ayasofya Camii'nin halısının şu an birebir aynısı dokunuyor. Birebir aynısı dokunduğu için aynı renklere şu an şahitiz. Ve o renkleri görüyoruz. Halının az önce gördüğünüz, bakın ana tezgah kısmı orası. Orada dokuma gerçekleşiyor. Dokumaya onlarca farklı renk tonlu ip gidiyor. Ve bu ipler oraya nereden gidiyor? Tabla dediğimiz bölümden gidiyor. Ben bir süre tablada da çalıştım, halı fabrikasında. Bakın görüyorsunuz. Ayasofya Camii'nin halılarının renkleri işte bu görmüş olduğunuz ipliklerden ortaya çıkıyor. Burada farklı renk tonları var. Tek tek. Bunun başında böyle beklersiniz. Bakın bir tanesi ne olmuş? Azalıyor değil mi? Küçülmeye başlamış. Bu böyle iyice küçüldüğü zaman hemen bunu tık diye buradan koparırlar. Hemen bu büyüğü takarlar. Yerine onu koyarlar. Bu küçük tekrar verilir. Arkadaki bir personel bunları devamlı kalınlaştırır. Yani çok da küçülmesine izin vermezler. Çünkü bir kopup yerinden giderse iş çıkar. Bunlar her zaman dolu olmak zorundadır. Yani bakın genelde böyle belgesel çekenler giderler, işi 5 dakika 10 dakika yarım saat öğrenir anlatırlar. Ben bizzat bu tezgahlarda çalışmış bir kişi olarak anlatıyorum size. Peki bu tablalardaki eriyen, küçülen bobinler nerede kalınlaştırılıyor? İşte abimizin yaptığı gibi. Kolay gelsin. Bu arka plandaki gizli kahramanlar. Ayasofya Camii'nin halılarının bobinlerine bu eller dokundu mu? Ay maşallah. Ne güzel ya, ne mutlu. Bakın görüyorsunuz. Bunlar böyle kalınlaştırılıyor. Ve bu iplik orijinal Ayasofya Camii halısının ipliğinin renginde. Değil mi? Aynı iplik. Çok güzel. Bunlar kalınlaştırılıyor. Kolay gelsin. Ve bu şekilde bakın hazırlanmış hepsi. Tabladaki arkadaşlar da bunları yerlerine koyuyorlar. Burada müthiş bir hiyerarşi var. Gördüğünüz gibi. Bir kısım burada sarıyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ayasofya Camii'nin iplerine dokundu mu bu eller? Evet. Çok şanslısınız ya. Yani halı fabrikasında çalışmış biri olarak hakikaten size imreniyoruz. Çok sağ olun. Çok sevap alıyorsunuz. Şu an o halılarda kimler namaz kılıyor, kimler. Bütün dünya geliyor. Çok kolay gelsin. Evet, gördüğünüz gibi aralarında yürüyoruz. Burası Manisa Demirci ilçesinin Özkul Halı Fabrikası'nın bizzat dokuma tezgahları ve Ayasofya Camii'nin halıları işte burada dokundu. Bakın bu arada Ayasofya Camii'nin halısı az önceki tezgahlarda sadece dokunmadı. Dokunduktan sonra bu gördüğünüz makineye konduruldu. Makine üzerinde bir takım tüyler vardır. Mesela bilmiyorum, yaşı büyük olan şu an beni izleyenler, çocukluğunuzda evinize yeni halı aldıysanız o halıdan aylarca tüy çıkmıştır. İşte o tüyler çıkmasın, serdiğimizden itibaren tertemiz kalsın diye burada özel bıçaklarla halı üzerindeki bütün o haf tüyleri alınıyor ve bu şekilde halı evinize pırıl pırıl ya da caminize serilmiş oluyor. İşte Ayasofya Camii'nin halılarının renginde görmüş olduğunuz az önceki tezgahlarda dokunmuş halılar ve üzerinden çıkan o yün parçalarını görmektesiniz. Çok önemli, çok özel bir yerdeyiz. Burası neresi? Manisa'nın Demirci ilçesinde Ayasofya Camii'nin halılarının dokunmuş olduğu tezgahların hemen üzerine bulunuyorum. Şu an ayağımı bastığım yerin altında devasa tezgahlar var ve bu tezgahlarda bundan tam 2 sene öncesi büyük bir hararetle, büyük bir heyecanla Ayasofya Camii'nin halıları dokunmuştu. Halıların dokunma aşaması hakikaten son derece heyecan vericiydi. Çünkü yeniden halılar 1930 sonrası ilk kez kaplanmış ve Ayasofya Camii'nde yeniden namaz kılınmaya başlanmıştı. Hiç bilmediğiniz bir konuyu şimdi size anlatmak istiyorum.
Nedir o konu? Bakın karşımızda Ayasofya Camii'nin gördüğünüz gibi bir fotoğrafı var. Fotoğrafta serilmiş olan halılar var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ara bir video yapmıştık. Tam son parça halı dokunurken ben de oradaydım. Son rulo açılırken ucundan tutmak ve yuvarlamak bana da nasip olmuştu. Halıya bismillahirrahmanirrahim. Evet, kapatıyoruz. Son kez. Altta 2 kat keçe döşediniz. Şurada. Evet. O bayağı da kalınmış. Bak şurada. Bak Bayağı da kalın. Ha bunun evet Bak. mermer burada. Evet. Mermer burada, evet, aynen böyle. Burada keçe döşeli 2 katlı. Keçenin üstteki bu şey nedir? Allah Allah, çok güzel. Şu an tabii bu yayını bizimle beraber Ayasofya'yı ziyarete gelen herkes izliyor. Herkes görüyorlar halının nasıl döşendiğini. Bakın görüyorsunuz, herkes görüyor. Onların o ek yerleri, araları öyle güzel. Bakın mesela fazlalıklarını kesiyorlar, bakın gördünüz mü? Çok enteresan. O kısımları alınıyor. Tam birbirine tutturuluyor. İşlem bittiği zaman siz o halının o arasında ek yeri olduğunu görmüyorsunuz bile. İşte o gördüğünüz halının, orijinal halının bir parçası bugün bizzat üretim fabrikasında bir göz bebeği olarak korunmakta. Tamam, bunu az çok zaten biliyorsunuz. Görseniz de anlardınız. Hiç bilmediğiniz bir şeyi size anlatmak istiyorum. O da nedir? Şu yanda gördüğünüz kırmızı halı. Bakın Ayasofya Camii ibadete açılacağı zaman bütün bir Türkiye'de özellikle sanat tarihçiler hararetle bu konuyu tartıştılar. Neydi bu konu? Halının rengi ne olacak? Özellikle sanat tarihçilerin bastırdığı bir renk vardı. Kırmızı olsun. Neden kırmızı olsun? Çünkü Osmanlı'nın Ayasofya Camii'nin halı renkleri kırmızıydı. Bugün Fatih Camii'nin halıları kırmızı olduğu gibi, Bayezid Camii'nin halıları kırmızı olduğu gibi. Ve sonra ne oldu? Yine bir Türk rengi olan, Selçuklu rengi olan turkuaz, Türk mavisiyle döşenmiş oldu. Halbuki yetkililerden öğreniyoruz ki o günlerde kırmızı mı olsun, mavi mi olsun denilirken halıyı üretecek firmadan 2 renk halı deseni numune olarak Ankara'ya istenmişti. Onlar hem maviden hazırladılar hem de kırmızıdan hazırladılar. Ankara'ya götürüp sundular ve Ankara maviyi tercih etti. Kırmızıyı tercih etmiş olsalardı bugün Ayasofya Camii'nin tabanı tamamen kırmızı olacaktı. Ve idarecilere bu teklif sunulurken renk kartelaları götürülürken götürülen renk ve dokunan parça işte buydu. Yani Ayasofya Camii'nin halıları bu renkte olabilirdi ama bu tercih edildi. Genelde bir sanat tarihçi olarak söyleyeyim. Bu renk Selçuklu mavisidir. Selçuklu camilerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu renk ise nar çiçeği dediğimiz bir renktir. Çok güzel bir kırmızıdır. Osmanlı camilerinde kullanılmıştır. Ama nihayetinde Selçuklu mavisi döşendi. O da çok güzel oldu. Ama ben bilmenizi istiyorum ki Ayasofya Camii'nin renkleri eğer bu değil de bu tercih edilmiş olsaydı işte bu renk olacaktı. Bütün cami kıpkırmızı kaplanmış olacaktı ve bakın ben size buradan hem caminin fotoğrafı hem de halıların rengiyle hayal etmenizi birazcık daha kolaylaştırmış olmaktayım. Evet, aslında anlatılacak çok şey var ama sizi sıkmadan özet mahiyetinde Ayasofya Camii'nin halılarının macerasını göstermeye çalıştık. Bunu özellikle ben yapmak istedim çünkü ben demirciliyim ve Ayasofya Camii'nin halıları demircide dokundu. Demirci halısının özelliği neydi? Selçuklu geleneğinden gelmesiydi. Yani bugün Konya Mevlana Tekkesi'ne, müzesine gittiğinizde aynı demirci, gördes, kula, uşak halılarını göreceksiniz. Kalkıp Diyarbakır'a gittiğinizde yine aynı tarih halıları göreceksiniz. Çünkü Orta Asya'daki Pazırık kurganında bulunan dünyanın ilk halısındaki gördes düğümü bu coğrafyanın asırlar öncesinden bildiği muhteşem bir tekniktir. Ve İran halısı bir ucundan çekildiğinde sökülürken bizim halılarımızın düğümleri öyle bir sağlam ve sıkıdır ki üzerinden binlerce yıl geçtiği halde Sibirya kurganlarından sapasağlam çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Evet, bir koyunun yünündeki yapağıdan ta ki ipliğe dönüşmesine, boyanmasına, dokunmasına ve Ayasofya Camii'nin
üzerinde yer bulmasına kadar neleri sizinle konuşmaya çalıştık. Ve o kadar ilginç bir fabrikadayız ki bugün hem İstanbul içi hem İstanbul dışında nice tarihi caminin halıları bu gördüğünüz tezgahlarda dokunmaya devam ediyor. Edirne Selimiye Camii'nden Bursa Ulu Camii'ne, Aksaray Pertemniyal Valide Sultan Camii'nden Mahmut Paşa Camii'ne kadar bir sürü tarihi caminin halıları hep burada dokundu. En son Ayasofya Camii'nin halısıyla taçlandı. Bakın şu arkamda gördüğünüz halılar bile Taksim'e yeni yapılan Taksim Camisi'nin halısının birebir aynısı. Taksim Camii'ndeki halı da burada dokundu. Biz bu halıyı çok sevdik diyen başka memleketlerin insanları aynı halıdan yine dokutmaya devam ediyorlar. Arkada Ayasofya Camii'nin halılarının benzerlerini de görmekteyiz. Ne diyelim? Halı kültürümüz, medeniyetimiz bizim binlerce yıllık Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz muhteşem bir aslında markamız, marka değerimiz. Yaşatmalıyız, yeni nesillere aynı orijinallikte, aynı güzellikte aktarmalıyız. Manisa'nın Demirci ilçesinden Özkul Halı'nın tesislerinden hepinize selamlar.